Evet sevgili dostlar, Horabox TV'den bir kez daha hepinizi selamlıyoruz. Burak Bayram'la yine kamera karşısındayız. Bu sefer yine değişik bir konuyla karşınızdayız. Uzun bir süredir Horabox olarak sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Bunları kişisel olarak bir yanıtlamaya çalışıyoruz. Ama bu sefer belirli aralıklarla bu soruları cevaplayabilmek için Burak'la kamera karşısına geçmeye karar verdik. Evet. Bugün de ilk kez böyle bir konseptle karşınızdayız. Düğmeye basıyoruz bugün. Evet, düğmeye basıyoruz. Soruları da kameranın arkasındaki sevgili dostumuz Doruk Çelebi bize iletecek ve Burak'la beraber bunları cevaplamaya çalışacağız. Doruk'tan soruları almaya başlıyoruz. Beni kamera arkasında da olsa konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Her zaman. Hoş bulduk. Direkt sorulara geçelim isterseniz. Lütfen. İlk sorumuz. Panera'ya başlangıç için hangi modeli tavsiye edersiniz? Serdar cevap verebilir buna. Panera'ya başlangıç olarak tartışmasız saniyeli bir Luminor modelini ben öneririm. Küçük saniye şart. Küçük saniye şart çünkü ben efsane CEO Angelo Bonatti ile yaptığım röportajda da benzer bir soru kendisine iletmiştim. O da benimle aynı fikirdeydi. Dolayısıyla buradan spesifik bir referans vermek istemiyorum ama 44 milim Luminor, eski adıyla Marina, Luminor Marina, o modellerden herhangi biri, eski de olabilir. Biz onları PAM 00, 005 olarak biliriz ama şimdi in-house kalibrelerle çıkmış yeni modeller de var. Kısacası 44 milim çelik kasa kurmalı Luminor Marina modellerinden biri olabilir diyorum. Yani. Katılıyorum ben de. Peki bir ekleme yapalım. Tek bir Panera'yı seçmek zorunda olsanız Panera'nın ruhunu en çok yansıtan model olarak hangisini PAM tavsiye edersiniz? 372 tartışmasız. Kesinlikle. PAM 372, 36, 912 hepsi var. 47 milim saniye yok. Yani Panera'nın ruhunu en iyi temsil eden modellerden biri olduğunu düşünüyorum. Ki son versiyonlarında safir kristal upgrade'i de geldi. Artık kazağın manşetinin plastik camları çizmesi derdi de ortadan kalktığına göre bence olabilecek en iyi tek Panera. Pekala. Sıradaki soruya geçiyorum. Fiyat performans açısından giriş ve orta seviye İsviçre mekanik saatleri arasında tavsiye edeceğiniz markalar, modeller hangisi olurdu? Bana göre Swatch grubun giriş seviye ve başlangıç mekanik saatlerin hemen hemen hepsi bu tanımlamaya fiyat performans olarak uyuyor. Spesifik olmak gerekirse Tissot, hemen arkasından Hamilton. Bence özellikle Hamilton kişisel tercihlerimden biri. Çok güzel modelleri var fiyat performans açısından. Birazcık çıtayı yükseltirsek de Longines derim. Sıradaki sorumuz zannediyorum Serdar Oval bu konuda bize yardımcı olacaktır. Audemars Piguet 15202 mi yoksa Patek Philippe 5711 A mı? Bu biraz Messi mi Ronaldo mu oldu ama. Yani ben yine kendime göre cevap vereyim. Ben 2 saate de sahibim. Birini 2012'de, birini 2013'te aldım. Aldığım günden beri Audemars Piguet 15202'yi yani bir 500 kere taktıysam Nautilus 5711'i 3 kere ya taktım ya takmadım. Nedenini sorarsanız ben her zaman spor çelik saatlerde, geçen bir videomuzda seninle ondan bahsetmiştik. Brushed, fırçalanmış yüzeyleri çok daha çekici buluyorum. Çok daha kendime yakıştırıyorum. Bir de böyle bir saatte saniyeyi çok gereksiz buluyorum. Artı bununla beraber hep takıldığımız tarih penceresinin diski kadran rengiyle uygun olduğu zaman benim daha çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla benim seçimim tartışmasız Audemars Piguet 15202'den yana. Bu arada aslında bu soruya ufak bir parantezle ben açayım. Ekonomi kısmından girmek gerekirse artık üretilmeyen 15300 diye bir referans vardı, hatırlarsın. Evet, aynen öyle. Ben proporsiyon olarak 15300'ü son derece başarılı bir referans olarak görürüm. Aynı zamanda ultra thin kalibresi olmasa da o premium'u ödemek istemeyen kullanıcılar için bence çok güzel bir alternatif. Eğer temiz, düzgün bir ikinci el bulunursa. Gerçi şu an ona da sağlam bir premium evet, o da doğru ama neden olmasın denebilir yani. Evet. Bir önceki verdiğiniz cevapta bir tarih diski, tarih penceresi konusu geçmişti. Hazır onunla ilgili bir soru var. Hemen arkaya ekleyeyim. Alalım. Pek çok makalenizde ve videonuzda tarih göstergelerinden hoşlanmadığınızdan bahsediyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Yani bunun sebebi aslında Serdar'ın da belirttiği gibi tarih
pencerelerinin kadranın değişik yerlerine açılmış olması benim simetriyle ilgili olan göz zevkimi biraz bozuyor diyeyim. Eğer tarih penceresinden gözüken diskin zemin rengi kadranla aynı renkte ise o zaman problem yok. Yani fotokopi kağıdı gibi bembeyaz bir disk çok tercih ettiğim bir şey değil. Benim açımdan sorunun cevabı bu olabilir. Benim açımdan konu biraz daha mekanik. Ben yani tarih komplikasyonuna karşıyım. Evet. Tarih komplikasyonuyla oynaşırken saatini bozan bir sürü insan biliyorum. Doğru. Yani mekanik saatlerde tarih komplikasyonunu kendimce çok faydalı bulmuyorum. Çok yakıştırmıyorum yani. Hazır komplikasyonlardan başlamışken ilgili bir soruyu hemen yönlendireyim size. Favori komplikasyonunuz hangisi? Ben eminim aynı cevabı vereceğiz Burak'la ama önce ben söyleyeyim. Ben tartışmasız Minute Repeater hayranıyım. Hala hazırda koleksiyonuma da bir tane katamadım. Çalışmalarım sürüyor ama kolay da değil yani çok ciddi bir bütçe ayırmak gerekiyor. Bence müthiş bir komplikasyon, müthiş bir mekanik. Benim tartışmasız favori komplikasyonum Minute Repeater. Ben de Minute Repeater için bir numaralı komplikasyon diyebilirim. Biraz daha ayakları yere basan bir tercih yapmak istersek de World Timer diyebilirim. World Timer üretmesi çok zor bir komplikasyon olmasa da işleniş şekli ve sunuluş şekli açısından gerçekten çok güzel, insanın göz zevkine hitap eden çözümler bulabiliyor saat üreticileri. O bakımdan benim de tercihim World Timer olarak listeye eklenebilir. O zaman sıradaki soruya geçiyorum. Sport Chic konseptinde Audemars Piguet ve Patek Philippe alternatif marka model ne önerirsiniz? Hemen gösterelim. Chopard, Alpine Eagle, Rolex Limited. Bunun cevabını bilerek sormuştum zaten. Evet, ya benim cevabım tabii Chopard, Alpine Eagle. Biz bunu Horobox için bir limitli edisyon da yaptık. Ama bundan öte zaten saat ilk çıktığında biz bu saate hayran olduk. Özelliklerinden ötürü. Bu dönemde bir saat alabilmek için arkasında bir hikaye arıyoruz. Alpine Eagle hem kalite hem tasarım. Bununla beraber o arkasındaki hikayeyi de alacak kişiye sunabiliyor. Dolayısıyla yani birçok sebepten ötürü benim cevabım Chopard Alpine Eagle. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sonuç itibariyle bu konsepti belirleyen bazı sınırlar var. Yani entegre bilezik, yüksek su geçirmezlik ve güçlü sportif bir kasa olarak girecek olursak fiyat segmentine göre pek çok alternatif sayılabilir. Evet. Belki GP Loretto olabilir veya Piaget Polo S olabilir yine bu kategoride. Yani Icon bile olabilir Maurice Lacroix. Yani olabilir, o tamamen doğru. bütçeyle alakalı. Ama baktığımızda eğer o iki modele, o iki markaya alternatif gösteriyorsak biraz daha çıtayı yukarıda Mutlaka tutmak gerekir diye düşünüyorum. O yüzden Chopard Alpine Eagle hem marka algısı açısından hem kalite hem de arkasındaki hikaye olarak bence iyi bir alternatif. Ayrıca fiyat olarak da tabii çok uygun bir alternatif. Aynen. Sıradaki soruya Burak Bayram'ın vereceği cevabı çok merak ediyorum. Paylaşımlarınızda vintage saatlerden neredeyse hiç bahsetmiyorsunuz. Sebebi nedir? Ya vintage ile ilgili durum şu. Biz bunu Serdar'la da sık sık konuşuyoruz aslında. Ben vintage saatleri çok severim. Vintage olan pek çok şeyi severim bu arada. Saatlerin yanı sıra. Yalnız... Bende de arkadaşlığın o yüzden çok öyle. Vintage'da şöyle bir durum var. Yani sınırlarını çizmesi çok zor kendi açımızdan. Şimdi bizim içeriğimizin belli bir kalitesi var ve belli bir tarzı var. Geleneksel lüks saatçilik üzerine genelde paylaşımlarımızı belli bir yere konumlandırmak zorundayız. Ama vintage hem pazar koşulları açısından hem de saatlerin kendisi açısından spekülatif bir kavram. Evet. Yani pek çok insanın vintage ürünlere yüksek fiyatlar öderken kandırıldığını, dolandırıldığını falan okuyoruz. Saatlerin olması gerektiği gibi olmadığını öğreniyoruz. Dolayısıyla bizim için kontrol etmesi, sınırlarını çizmesi zor bir kavram, zor bir konsept. Bu bakımdan biz mümkün mertebe fazla vintage olayına girmemeye gayret ediyoruz. En azından paylaşımlarımızda. O halde Vintage'dan tekrar günümüze hızlı bir geçiş yapalım. 2021'in şu ana kadar sizi en çok etkileyen yeniliği hangisi? Yani ben kendi adıma cevap vereyim. Açıkçası en çok Zenith Chronomaster Sport benim çok hoşuma gitti. Çok derli toplu, çok düzgün tasarlanmış, güzel bir spor kronograf. Markası Zenith olması zaten çok önemli. Benim marka olarak çok kendimi yakın hissettiğim bir markaydı. İçinde El Primero kalibrenin olabilecek en rafine versiyonu var. Son hali var. Benim şu ana kadar tanıtılan modeller açısından 2021 yenilikler açısından en beğendiğim Zenith Chronomaster Sport. Ya ben model değil de gelişme anlamında Nautilus'un 5711 modelinin
artık tarihin tozlu sayfalarına kaldırılıyor olması bence 2021'in şu ana kadar Şok en haberi. önemli gelişmesi diyeyim. Bir yenilik değil tabii, bir model değil ama yani ben şöyle bir baktığım zaman 3 aylık döneme aklımda kalan en önemli anekdot, en önemli detay Nautilus 5711'in saat Doğru. dünyasına elveda demesi. Takipçilerimizden kişisel bir soru gelmiş ki bunu ben de merak ediyorum. Keşke elimden çıkarmasaydım dediğiniz saatiniz ya da saatleriniz hangileri? Bununla ilgili tabii. Şimdi uzun metrajlı filme girecek ya. Serdar'ın vereceği Hayır, cevaplar. benimki çok basit aslında, yine Burak'la beraber yaşadığımız bir hikaye. Benim aldığım ilk önemli mekanik saatlerden biriydi IWC'nin Timer'dan split kronograf modeli. Titanyum ve bilezikli. Titanyum bilezikli, yani müthiş bir saatti. Benim için çok önemliydi. Ama sonra biraz çıtayı yükselttim. Saat sayısı çok arttı ve o dönemde onu hiç kullanmamaya başladım. Burak da onun peşine düşmüştü. İşte ben alayım onu, ben alayım falan, bir şekilde beni ikna etmeyi başardı. Yani şu an aklıma gelen en önemli saat o. Yani keşke tutabilseydim. Ama işte Burak Bey sayesinde maalesef ondan uzaklaşmış oldum. Güzel bir saatti gerçekten ama artık aramızda değil diyorsun. Yani ben kendi adıma cevap vermek istersem şöyle söylerim. Vintage saatlerim arasında bir Tag Heuer Super Professional 1000 metre modeli vardı. Çok sevdiğim bir saattir. Sen hatırlarsın, o arkasında kapak olmayan monoblok bir kasadır. Öndeki bezeli sökülür. Ondan sonra bezel camın etrafındaki flanja sökülebilecek halde müsaade eder. Ondan sonra dağıtılan ilginç bir tasarım vardır. Aynı kasayı zamanında Zenith ve Zodiac'ta kullanmıştı. Zenith'in Defi modellerinde, Zodiac'ın da Super Seawolf'unda. Çok güzel bir saatti. Kısa bir süre bende kaldı. Kadranındaki patinaların dökülmesi gözüme takıldığı için elimden çıkartmıştım. Şimdi düşünüyorum, keşke çıkartmasaymışım. Benim saat bu arada split second değil, split minute. Split minute. Yani. Doğru. O saati ben de hatırlıyorum. Videonun sonuna doğru gelirken eminim sizler gibi birçok takipçimiz çok adette saate sahip koleksiyonlarında. Bu saatlerin sürekli çalışır halde tutulabilmesi için Winder kullanımını gerekli buluyor musunuz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ben mekanik saatlerin daha kurmalı olmasından yanayım. Yani otomatik saatlere olan ilgim kurmalı saatlere olan ilgimden daha az. Otomatik bir saatim varsa da bu zamana kadar Winder kullanmışlığım pek yok. Evet. Son dönemde kullanmaya başladım. Çünkü çok saatim var. Ama genel anlamda hani Winder'ı çok gerekli bulmuyorum. Perpetual Calendar bir saatim mesela, varsa ki o da bir de otomatik olması lazım. Sektörde IWC'de ve Jaeger LeCoultre'de var bildiğim kadarıyla. O zaman tabii Annual Calendar, Perpetual Calendar otomatikse o saatler, onları Winder'da tutmakta fayda var. Öbür türlü ayarlaması bayağı bir zaman alabiliyor. Eziyet yani. olabiliyor. Yani benim üçlü bir Winder'ım var. Saatlerimi üzerine koydum. Şöyle, ben de saatlerimin ne kadar dakik bir şekilde zaman tuttuğunu merak ederim. O bakımdan belki birkaç gün takmadığım saatlerin de durmadan çalışıp işte ne kadar düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etme imkanı vermesi açısından Winder'ı severim. Ama dediğim gibi bir zorunluluk olarak görmüyorum. Hakeza Serdar'ın söylediği gibi saatleri kurcalamak çok daha eğlenceli. Senin söylediğin konuda da Winder, yani genelde Winder'lar, yani ekonomik Winder'lar diyelim, tek bir düzlemde döndüğü için saatin o precision kısmını da çok iyi test edebileceğin bir şey olmuyor. Evet. Yani bu farklı açılarda farklı. En azından kendi olması etrafında dönemiyor. Aynen. Yani. Sorularımızın şimdilik sonuna geldik. Umuyorum ki takipçilerimizden gelecek yeni sorularla bu video serisinin devamını çekebiliriz. Çekeriz. Bunu bir de Instagram'da da yapabiliriz aslında. Yapmayı planlıyoruz. O bana soru kısmında daha böyle anlık cevaplar Canlı veririz. İnteraktif olur. Bir şekilde buna devam edeceğiz. Sizden de yani sosyal medya kanallarından, e-mail üzerinden, web sitemiz üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Gelen soruların tamamını bir sonraki bölümümüzde cevaplamaya çalışacağız. Şimdilik teşekkürler. Evet, şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.